Herkese merhaba. Şimdi hepimizin yaşadığı o garip durumu konuşalım. Hani uzun bir banyo yaparsınız ya da havuzdan çıkarsınız, bir bakmışsınız parmaklarınız, evet aynen öyle, kuru erik gibi buruş buruş olmuş. Peki bu kadar basit görünen bir şeyin arkasında ne yatıyor olabilir? Size bir şey söyleyeyim mi? Cevap hiç de sandığınız gibi değil. Çok daha akıllıca, çok daha ilginç bir mekanizma var işin içinde. Hani derimiz sünger gibi suyu çekiyor da ondan buruşuyor sanıyoruz ya. Aslında hiç alakası yok. Olay tamamen sinir sistemimizle ilgili. Resmen ipleri eline alıp hadi bakalım buruşuyoruz diyor. Peki, madem öyle değil, o zaman nedir? Gelin, en baştan başlayalım. Önce şu hepimizin inandığı ama aslında yanlış olan sünger teorisi neymiş bir bakalım. Yıllarca bilim insanları da dahil herkesin aklına yatan bir teori vardı, ozmoz. Basitçe diyor ki derinin en üst tabakası suyu çeker, bir sünger gibi şişer, alt katmanlara bağlı olduğu için de bu şişkinlik yüzeyde katlanmalara yani buruşukluklara neden olur. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Ama işte bilimde her zaman bir ama vardır. Araştırmacılar bu teoriyi yerle bir eden çok önemli bir ayrıntı keşfetti. İşte şimdi işin rengi değişiyor. Hazır olun çünkü gerçek çok daha havalı. Olay pasif bir su emme falan değil. Tamamen sinir sistemimiz tarafından kontrol edilen aktif, bilinçli bir refleks. Bu teorinin en büyük kanıtı da gerçek bir hikayeden geliyor. Düşünün, 28 yaşında bir tamirci elindeki bir sinir hasar görmüş, bir gün elini sıcak suya soktuğunda inanılmaz bir şey fark ediyor. Sağlam sinirleri olan parmakları her zamanki gibi buruşurken o hasarlı sinirin bağlı olduğu parmağı dümdüz kalıyor. İşte bu an her şeyi değiştirdi. Bu sinirlerle buruşma arasındaki bağlantının en net, en canlı kanıtıydı. Yani olay şu, sinirler sağlamsa parmak buruşuyor. Sinirde bir hasar varsa buruşma olmuyor. Bu kadar net. Demek ki bu kendi kendine olan bir şey değil. Sinir sisteminin verdiği bir komut. Peki ama nasıl? Mekanizma nasıl işliyor? Şöyle anlatayım. Suya girdiğimizde su minik ter kanallarımızdan içeri sızıyor. Bu otonom sinir sistemimize yani vücudumuzun otomatik pilotuna bir sinyal gönderiyor. Sistem de hemen parmak uçlarındaki kan damarlarına daralın emri veriyor. Buna vazokonstriksiyon diyoruz. Damarlar daralınca ne oluyor? Parmağın içindeki hacim azalıyor. Sanki havası inmiş gibi. Ama deri aynı boyutta. O deri de küçülen hacme uyum sağlamak için mecburen katlanıyor, buruşuyor. İşte o gördüğümüz kırışıklıklar tam olarak bu. Nasıl sorusunu cevapladık. Şimdi sırada daha da ilginç bir soru var. Neden? Vücudumuz bunu neden yapıyor? İşte burada evrimsel bir hipotez devreye giriyor. Acaba bu kırışıklıklar bize bir fayda mı sağlıyor? En popüler teoriye göre bu buruşukluklar aslında araba lastiklerindeki o kanallar, yani dişler gibi çalışıyor. Görevi ne? Suyu tahliye etmek. Tıpkı lastiğin yolla temasını arttırdığı gibi bu kırışıklıklar da parmağımızla ıslak bir nesne arasındaki suyu uzaklaştırıp çok daha iyi bir kavrama sağlıyor. Düşünsenize binlerce yıl önce atalarımız için ne kadar önemli olabilirdi bu, ıslak bir kayaya tutunmak ya da nehirden balık yakalamak gibi. Harika bir teori, değil mi? Ama bilimde bir şeyin harika olması yetmez, kanıtlanması da gerekir. Peki bu ıslakta daha iyi tutuş teorisi gerçekten işe yarıyor mu? İşte burası bilim dünyasının biraz karıştığı yer. Bakın, bilim böyle bir şey. Bir yanda 2021'de yapılan bir çalışma var. Diyor ki evet kesinlikle işe yarıyor. Kırışıklıklar ıslak nesneleri tutmayı kolaylaştırıyor. Ama sonra 2014'teki başka bir çalışma çıkıyor ve diyor ki biz denedik ama hiçbir avantaj bulamadık. Yani birbiriyle çelişen sonuçlar var. Mesela teoriyi destekleyen çalışmalardan birinde yapılan deney aşağı yukarı böyleydi. Katılımcılara ıslak nesneler veriyorlar ve hadi bunu kaldır diyorlar. Sonuç, parmakları buruşuk olanlar aynı nesneyi kaldırmak için çok daha az güç harcıyor. Bu da evet bir avantaj var diyenlerin elini güçlendiren bir bulgu. Peki tüm bu tartışmadan ne sonuç çıkıyor? Şimdilik vardığımız nokta şu, bu buruşuklukların ıslak yüzeylerde tutunmayı sağlayan bir evrimsel adaptasyon olması evet mümkün ama kesin değil. Bilim insanları emin olmak için daha fazla araştırma lazım diyor. Evrimsel tartışmayı bir kenara bırakalım. Şimdi bu basit olayın günümüz tıbbında ne kadar inanılmaz bir işe yaradığına bakalım. Hazır olun çünkü bu kısım da çok şaşırtıcı. İşte bu suya daldırmayla buruşma testi. Madem buruşmanın sinirlerle ilgili aktif bir refleks olduğunu biliyoruz, doktorlar da bunu harika bir şekilde kullanıyor. Birinin sinir sisteminin ne kadar sağlıklı çalıştığını anlamak için basit, acısız ve masrafsız bir yöntem. Bir parmak suya girince buruşmuyorsa bu doktorlara burada bir sinir problemi olabilir diye çok değerli bir ipucu veriyor. Nerelerde mi kullanılıyor? Mesela periferik sinir yaralanmalarında.
Parkinson gibi hastalıklarda sinir sisteminin nasıl çalıştığını görmek için. Hatta diyabetik nöropatide bile. Tabii ki tek başına bu testle teşhis konulmaz. Ama düşünün, konuşamayan küçük bir çocukta veya bilinci kapalı bir hastada sinirlerin çalışıp çalışmadığını anlamak için ne kadar harika ve objektif bir yöntem. Peki, toparlayacak olursak, en baştaki sorumuza dönelim. Parmaklarımız suda neden buruşur? Artık biliyoruz. Kısa cevap, bu derimizin sünger gibi davrandığı pasif bir olay değil. Tam aksine sinir sistemimizin yaptığı aktif bir manevra. Baksanıza, her gün yaşadığımız ve hiç önemsemediğimiz bir olayın altından ne kadar zekice ve karmaşık bir mekanizma çıktı. Bu da insanı düşündürüyor, değil mi? Acaba vücudumuz, gözümüzün önünde duran daha ne gibi inanılmaz sırlar saklıyor?